Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda inci düğmeli çift pirinç örgü modeli ve saç örgüsünden oluşan bebek hırkasının anlatımını yapacağım. Hırkam e, sade ve şık bir model arkadaşlar. Bebeklere de çok yakışan bir model. Hırkamızı parçalar halinde örüyoruz. Önce ön parçaları, daha sonra arka parçasını örüp omuz kısımlarından birleştiriyorum. Kollarından ilmek çıkarıp kolları örüyoruz. Yine yakasından ilmek çıkarıp yakasını örerek hırkamızı tamamlıyoruz. Hırkamın ölçüleri 1-1,5 yaş bebeklerin kullanımına uygun. Ensesinden beden uzunluğu 33 santim. Beden genişliğimiz ise 29 santim. Dediğim gibi 1-1,5 yaş bebeklerin kullanımına uygun. Kol ölçüsünü de vereyim. İlmek aldığımız kısımdan ölçersek kol boyunun uzunluğu 24 santim açık hali. Katlayarak da 21 santim arkadaşlar. Kol boyunun ölçüsünü öreceğiniz bebeğe göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ister katlamalı olarak isterseniz açık olarak kullanabilirsiniz. Hırkamı 3,5 numaralı şiş kullanarak ördüm. 2 yumakta ip kullandım. İpim Kartopu Baby One, 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Hırkamızın arkadan görüntüsü de böyle. Arkasına da 3 tane bu şekilde saç örgüsü modelini uyguluyoruz. Hem arkadan görüntüsü hem de önden görüntüsü çok şık. Şu şekilde yakından da göstereyim. Harika bir model arkadaşlar. Ben çok severek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Hazırsanız şimdi hırkamızın yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimin ön parçası için 3,5 numaralı şişe 39 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimi şişime attım. Bu benim sağ parçam olacak. O yüzden pat kısmını sol tarafta yapacağım. Tam şu kısımda 10 ilmek haroşa olarak devam edecek. Diğer ilmekler ise çift pirinç örgü modelini uygulayacağız. Şimdi ilk 10 ilmeği haroşa olarak öreceğim. Haroşamı ben her iki yönde de tersten örüyorum. O yüzden 10 ilmek ters olarak öreceğim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördükten sonra 2 ilmek düz, 2 ilmek ters çift pirinç modelini 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimi 2 ters 2 düz olarak örüp geliyorum. En son 2 ilmek ters ördüm. Sondaki ilmeği arkadaşlar örmeden şişimize takıp
sıra başında ters olarak örüyoruz. Hem ön yüzde hem de arka yüzde sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örelim. Kenarlarının tırtıklı olmasını istediğim için bu şekilde örüyorum. Sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi çift pirinç modelimizde kaydırma yapacağım. Ön yüzde kaydırmaları yapıyoruz. Düz ilmekleri ters ilmekleri düz olarak örüyoruz. Düz ilmeğimi ters ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. Ön yüzde kaydırma yaptığımız için tersleri düz, düzleri ters olarak örmemiz gerekiyor. Sıra sonunda 10 ilmeğim kalana kadar 2 ters 2 düz olarak örelim. İki, 4, 6, 8, 10. 2 ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. 9 tanesini ters olarak yani haroşa olarak örelim. Pat kısmımız 10 ilmek haroşadan oluşuyor. 9 ilmek haroşa ördükten sonra sondaki ilmeği şişme takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde örmediğim ilk ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek haroşa ördükten sonra arka yüzde kaydırma yapmıyoruz. Ters ilmekleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. 2 ilmek ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi 2 ters 2 düz olarak örelim. Üç buçuk numaralı şişimize 39 ilmek atarak başlıyoruz. Pat kısmımız 10 ilmek haroşadan oluşuyor. Diğer ilmekleri ise 2 ters 2 düz örerek çift pirinç örgü modelini uyguluyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde yine kaydırma yapacağım. Sıra sonunda örmediğim ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Sırada ters ilmeklerim var. Tersleri düz örüyorum kaydırma yaptığım için. Düz ilmekleri ters. 2 ilmek ters ilmeklerimi düz, 2 ilmek düz, düz ilmekleri ters olarak yine 2 ters 2 düz olarak sıra sonunda 10 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Kaydırmaları her ön yüzde yapıyoruz. Yani 2 sırada bir kaydırmış oluyoruz. Arka yüzde kaydırma yapmadan ilmekleri görmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Ön yüzde kaydırma yaptığımız için ters ilmekleri düz, düzleri ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. Kalan 10 ilmekten 9 tanesini haroşa olarak örüyorum. Haroşamı her iki yönde de ters örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp 10. ilmeğimi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sıra başındaki 10 ilmeği ters olarak örüyoruz. On ilmek ördükten sonra düz ilmekleri düz, 2 ilmek düz, ters ilmekleri ters,
2 ilmek ters, düz ilmekleri düz, tersleri ters. Yani 2 ters, 2 düz olarak örüp arka yüzü tamamlayalım. Sonda kalan bir ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde tekrar kaydırma yapacağım. Modelde kendisini göstermeye başladı arkadaşlar. 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. Her ön yüzde kaydırma yapıyoruz. Arka yüzde de ilmekleri görmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Sağ parçamız olduğu için pat kısmı sol tarafta olacak arkadaşlar. Patımız için de 10 ilmek haroşa örüyoruz. Bu şekilde kol altına kadar örmeye devam edelim arkadaşlar. Toplamda kaç sıra ördüğümü kol altına geldikten sonra söyleyeceğim. Şimdi kol altına kadar örüp geliyorum. Yeleğimin sağ ön parçasını kol altına kadar ördüm. İlk haroşadan sayarsak arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 sıra. İsterseniz birkaç sıra fazla da örebilirsiniz. Boyunu uzun isterseniz yeleğimizin. Şimdi artık pirinç örgü modelini örmeyeceğim. Üst kısma roba kısmına yani burgu modelini uygulayacağız. Kol oyuntusu için normalde kenardan ilmekleri eksiltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu yeleğimizde modelinden dolayı toplamda 5 ilmek keseceğim fakat haraşo ördüğümüz yerlerde keseceğim. Şimdi kenarda 7 ilmek haroşa öreceğim. Hem de ilmekleri keseceğim. Bir ilmek ters ördükten sonra 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 2 ilmek örmüş oldum. Kenarda 7 haroşa ilmeğimizin olması gerekiyor. Bir ilmek daha ördüm. 3. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 ilmek eksiltmiş olduk. 4 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek daha örüyorum. 5. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2, 4, 6, bir ilmek daha ters olarak örüyorum. Kenar 7 ilmek haroşamızda 3 ilmek kesmiş olduk. Şimdi bir ilmek düz öreceğim. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Burgu modelim için 6 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burgu ilmeklerimden sonra bir ilmek ters örüyorum. Burada da bu burgu ilmeklerimden önce bir ilmek ters örmüştüm. Burgumuzun her iki kenarında bir ilmek ters ilmeğimiz var. Ters ilmeklerin kenarında ise düz ilmeğimiz var. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Yine burada kesim yapacağım. Bu kenarda 2 ilmek keseceğim. Bu kenarda 3 ilmek kesmiştik. Toplamda 5 ilmek eksiltmiş olacağız. Bir ilmek ters ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek daha ters ördüm. 3 ilmek haroşamız oldu. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Düz ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşamız oldu. Bir ilmek daha haroşa örerek yani ters örerek 6 ilmeğe tamamlıyoruz. Buradaki düz ilmeğimden sonra 6 ilmek haroşam var. Burada da sıra başında 7 ilmek haroşamız var. Şimdi 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda olan 10 ilmeği yine haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Toplamda 5 ilmek kesmiş olduk arkadaşlar.
9 ilmek haroşa ördükten sonra 10. ilmeği yine örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmekleri de ters olarak örüyorum. Haroşamı ben her iki yönde de tersten örüyorum. 10 ilmek haroşa örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmek haroşadan sonra ön yüzde düz ördüğümüz ilmeği arka yüzde ters olarak örüyoruz. Daha sonra 6 ilmek haroşa öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşadan sonra ön yüzde düz ördüğümüz ilmeği arka yüzde ters. Burgu modelimizin yanındaki ters ilmeği ön yüzde düz ters örmüştük. Arka yüzde düz örüyoruz. Şimdi burgu ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. 6 ilmek ters öreceğim. 3, 4, 5, 6. Burgu ilmeklerimi ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Hemen burgumuzun yanında bir ilmek ters ilmeğimiz vardı ön yüzde, arka yüzde düz örüyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmeğimi de arka yüzde düz örmüştük. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Yani 6 tanesini haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Artık çift pirinç modelini uygulamıyoruz. Model kurulumuna geçtik. Model kurulumuna geçtiğimiz ilk sırada 5 ilmek eksiltme yaptık kol oyuntusu için. Kenarda 7 haroşamız var. 7 haroşa üzerinde 3 ilmek kestik. 10 ilmek patımızdan hemen sonra 1 ilmek düz ilmeğim var. Daha sonra 6 ilmek haroşam var. 6 ilmek haroşada da 2 ilmek eksiltmiş olduk. Toplamda 5 ilmek kesmiş olduk. Kendisini bu şekilde roba kısmı toparlayacak arkadaşlar modelden kaynaklı. Artık kesme yapmadan burgu modelimizi örerek devam ediyoruz. Sadece ilk sırada 5 ilmek kestik. Artık kesmeyeceğim. Bir süre kesmeden devam edeceğiz. Daha sonra yaka oyuntusu için kesimlere geçeceğiz. 7 ilmeği haroşa olarak örelim. 7 ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Burgu modelimin yanında bir ilmek ters örüyorum. Şimdi 6 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burgu ilmeklerimi düz ördüm. Burgu ilmeklerimin yanında bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra 6 ilmek haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra 10 ilmek pat ilmeklerimi örüyorum. Yani 9 tanesini haroşa olarak sondaki ilmeği örmeden şişimize takıp arka yüze geçiyoruz. Biraz ilerledikten sonra model kendisini belli edecek arkadaşlar. Model kendisini gösterene kadar benimle örmeye devam edebilirsiniz. 10 ilmek haroşamızı örelim ters olarak. On ilmek haroşadan sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmeğimi ön yüzde düz örüyorum. Daha sonra 6 ilmek haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 haroşadan sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmeğim ön yüzde düz olarak devam ediyor. Burgu ilmeklerimin yanındaki ters ilmeği ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak örüyoruz. Burgu ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. 6 ilmek ters örelim. 6 ilmek ters ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeği haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum.
6 ilmek örüp 7.'yi örmeden alıyorum. 7. ilmeğimiz de haroşa olarak devam ediyor. Şimdi bu sırada bu 3. haroşa sırasındayız. 3. haroşa sırasında burgu işlemini yapalım. Kenar kısmında 7 ilmek haroşamızı örelim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimizi haroşa olarak ördükten sonra bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi 6 ilmek burgu modelimizde ilmeğimiz var arkadaşlar. Üçer üçer burgu işlemini yapacağız. Önce 3 ilmeği şişimden çıkarıyorum. 6 ilmeği şişimizden çıkaralım. İlk 3 ilmeği sol şişe takalım. Sonraki 3 ilmeği ise sağ şişe takıp sağ tarafa doğru çevirip sol şişe geçirelim. Eğer örgüde yeniyseniz arkadaşlar ilmekleriniz kaçabilir. O yüzden burgu aparatı kullanabilirsiniz. Geçirdiğim ilmekleri düz olarak örüyorum. Altı ilmek düz ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu ters ilmeği ön yüzde ters, arka yüzde düz. Buradaki düz ilmeği ise ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örelim arkadaşlar. 6 ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek düz örüyoruz. Buradaki düz ilmeği de arka yüzde ters örüyoruz. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. 9 tanesini ters olarak örüp sondaki ilmeği şişime örmeden takıp arka yüze geçiyorum. İlk burgu işlemini 3. haroşa sırasında yaptık. 1 2 3. Şimdi arka yüze geçelim. Arka yüzde ilk 10 ilmeği ters olarak örüyorum. On ilmek ters ördüm. Yani her iki yönde de ters ördüğüm için haroşa olmuş oldu arkadaşlar. 10 ilmek haroşadan sonra bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra 6 ilmek haroşa örüyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz, 6 ilmek ters örüyorum burgu ilmeklerime. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğin 6 tanesini haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Model kendisini göstermeye başladı arkadaşlar. Bu kenarda 7 ilmek haroşamız var. 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 6 ilmek burgu modelimiz var. Tekrar 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 6 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek düz ilmeğim var. 10 ilmek pat ilmeklerimizi de haroşa olarak örüyoruz. Zaten ilk sıradan itibaren haroşa olarak örmüştük. Model kendisini belli etmeye başladı arkadaşlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi görmüş olduğumuz gibi örüp ön yüze geçelim. Arka yüz dedim ama arkadaşlar ön yüzü bir sıra ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yine arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Haroşa ilmekleri haroşa, düzleri düz, tersleri ters olarak örüp arka yüzümüzü de tamamlayıp gelelim. Ön yüze geçtim. 4 sıra örmüş olduk. 1 2 3 4. Şimdi bir haroşa sırası daha örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra tekrar burgu işlemini tekrarlayacağım. Şimdi ön yüzde yine ilmekleri görmüş olduğumuz gibi örelim. Ön yüzü tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Yine arka yüzde ilmekleri örmemiz gerektiği gibi örüp gelelim.
Ön yüzü ve arka yüzü tamamladım. Kenar kısmından sayarsak 5 haroşa sıramız oldu. Şimdi 6. haroşa sırasındayım. Tekrar burgu işlemini tekrarlayalım. Kenarda olan 7 ilmek haroşa ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz, 1 ilmek ters örüyorum. Burgu ilmeklerime geldim. Şimdi aynı şekilde ilmekleri şişimden çıkardım. İlk 3 ilmeği sol şişime, sonraki 3 ilmeği sağ şişime takıp sağa doğru çeviriyorum. İlmekleri sol şişime geçiriyorum. 6 ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci burgu işlemimizi tekrarladık. 6 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 6 ilmek ters örüyorum. Tekrar 1 ilmek düz örüyorum. 10 ilmek yine haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. İlk burgu işlemini 3. haroşa sırasında yapmıştık. Sonraki burgu işlemini 6. haroşa sırasında, 9. haroşa sırasında ve 12. haroşa sırasında tekrar burgu işlemi yapmamız gerekiyor. İlmekleri gördüğümüz gibi örelim. 12 haroşa sırasına kadar örelim arkadaşlar. Biraz ilerleyip gelelim. Kenar kısmımız 12 haroşa sırası olana kadar ördüm arkadaşlar. 12 haroşa bizim için yeterli olmadığı için 3 sıra daha ördüm. Bir burgu işlemi daha yaptım. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde sıra sonuna kadar örüp yakasını kesmeye geçebiliriz. Yaka oyuntusu için kesim yapacağız. İlk kesmiş olduğumuz sırayı da sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 haroşa sıramız oldu arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar yine ilmekleri örmemiz gerektiği gibi örelim. 7 haroşamı ördükten sonra 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, burgu modelimizde olan 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 6 ilmek haroşa örüyorum. Haroşamı ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz örüp kalan ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Yine sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takıp arka yüze geçiyoruz. Yaka kesimi için arka yüzde kesim yapacağım. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. İkinci ilmeği düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2 ilmek kestik. 3, 4, bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek kestim. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi örmem gerektiği gibi örüp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi yine ön yüzü örüp tekrar kesim yapacağız. Yedi ilmek haroşa ördükten sonra 1 ilmek düz, 1 ilmek ters. Burgu ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 6 ilmek haroşa örüyorum. 2, 4, 6 ilmek haroşadan sonra sıra sonunda olan
ilmeği yine örmeden şişimize takalım arkadaşlar. Kenarlar hepsi aynı olsun. Şimdi bu sırada 3 ilmek keseceğim. Sonraki sırada 2, daha sonra 1 ilmek keseceğim. Şimdi 3 ilmek keselim bu sıramızda. İlk ilmeği ters olarak ördüm. İkinci ilmeği düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek kestim. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. 3 ilmek eksiltmiş olduk yakası için, yaka oyuntusu için. 3 2 1 olarak keseceğiz. Şimdi arka yüzü tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Ön yüzde de ilmekleri örmemiz gerektiği gibi örüp tekrar yaka oyuntusu için 2 ilmek keselim. Ön yüzü de tamamlayıp geliyorum. Ön yüzü örerek tamamladım. Sondaki ilmeği yine örmeden şişime taktım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine ilk ilmeği ters örüp ipimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2 ilmek bu sırada kestik arkadaşlar. Şimdi yine arka yüzü ve ön yüzü tamamlayıp gelelim. Ön yüzü ördüm arkadaşlar. Arka yüzde bir ilmek daha keseceğim. Şişimizde bu ilmeğimi de kesersem sondaki ilmeği örmeden alıp ters olarak örüyorum. İlk ilmeği ipimi arkaya alıp bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Şişimizde 18 ilmeğimiz kalıyor. 18 ilmekle omuz kısmına kadar örmemiz gerekiyor arkadaşlar. 4-5 sıra örelim. Yeleğimizin daha uzun olmasını isterseniz birkaç sıra fazla da örebilirsiniz. Kenar kısmını şimdi sayalım. Şimdiye kadar kaç haroşa sırası ördük? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 haroşa sırası ördük arkadaşlar. Toplamda 4 ya da 5 sıra daha örüp geleceğim. Şimdi omuz kısmına kadar örüp geliyorum. Omuz kısmına kadar ördüm. 5 sıra daha ördüm arkadaşlar. Toplamda 24 haroşa sıramız oldu ilk sıradan sayarsak. Bu parçamızı tamamlamış olduk. İlmekleri ilmek tutucuya geçirdim. Daha sonra arka parçayı ördükten sonra tığ yardımıyla birleştireceğim. Şimdi sol parçamızı örmeye geçelim. Bu bizim sağ parçamızdı. Aynı ilmek sayısı 3,5 numaralı şişimizi atıp gelelim. Sol parçam için 3,5 numaralı şişe 39 ilmek attım. Bu kısım bizim ön yüzümüz. İlk sırayı arka yüzde öreceğiz. Pat kısmı sağ tarafta olacak arkadaşlar. Sağ parçamızın pat kısmı sol tarafta. Sol parçamızın pat kısmı ise sağ tarafta olacak. Bu şekilde üst üste gelecek. O yüzden 10 ilmeği tam şu kısımda öreceğiz. Arka yüze geçiyorum. Sıra sonundaki 10 ilmeği yani haroşa olarak öreceğiz. Şimdi ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda da sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz. Aynı bu parçada olduğu gibi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ters 2 düz olarak sıra sonunda 10 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. En son 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Sıra sonundaki 10 ilmeği haroşa olarak öreceğim. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Arka yüzdeyiz. İlmeklerimi ters olarak
örüyorum. Sondaki ilmeği yani 10. ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. İlk 10 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Sıra sonundaki ilmeği örmeden aldım. Sıra başında ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek ördüm. Şimdi modelde kaydırma yapıyorum. Ters gördüğüm ilmekleri düz, düzleri ters olarak örüyoruz. Ön yüzde modelde kaydırma yapıyoruz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde olduğum için ters ilmekleri düz örüyorum. 2 ilmek düz. Düzleri ters örüyorum. Tersleri düz. Yani yine 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. 3,5 numaralı şişimize 39 ilmekle başladık. Sol parçamızı örüyoruz. Sol parçamızın pat kısmı sağ tarafta. Şöyle göstereyim. Pat kısım burası arkadaşlar. Yine pat kısmının üzerine denk gelecek şekilde öreceğiz. İlik açıp düğme dikeceğiz. 2 ters 2 düz olarak örüyorum. Ters ilmekleri düz, düzleri ters olarak örüyoruz. Sondaki ilmeği örmeden şişime taktım. Ön yüzü tamamladık. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk ilmeği ters olarak ördüm. Sırada düz ilmeklerim var. Düzleri düz. Ters ilmekleri ters. Düz ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 10 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri 2 ters 2 düz olarak örelim. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde kaydırma yapmıyoruz. Çift pirinç örgü modelini 2 sırada bir tekrarladığımız için sadece ön yüzde kaydırma yaparak ilerliyoruz. 2 4 6 8 10 ilmeğim kaldı. 9 tanesini haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişimize takıp ön yüze geçelim. Sol parçamın kurulumunu da bu şekilde göstermiş oldum arkadaşlar. Bir haroşa sırası ördük. Toplamda diğer parçanızı kaç sıra ördüyseniz bu parçayı da o sırada örmeniz gerekiyor arkadaşlar, kol altına kadar. Şimdi ben kol altına kadar örüp geliyorum. Sol parçamı kol altına kadar ördüm. Şimdi bu parçada olduğu gibi çift pirinç modelimizi tamamladık. Artık burgu işlemine geçeceğiz. İlk sırasında da 5 ilmek keseceğim. 3 ilmek bu kenarda, 2 ilmek de tam şu haroşa kısımda keserek toplamda 5 ilmek keseceğim. Şimdi pat kısmımızı haroşa olarak örelim. 10 ilmek haroşamı örüyorum. 10 ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Haroşadan sonraki düz ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmek düz ördüm. 6 ilmek haroşa öreceğim fakat 2 ilmek keseceğim. Bir ilmek haroşa ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İkinci haroşamı ördüm. Bir ilmek örüyorum. 3 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4 1 2 ilmek haroşa daha örmüş oluyorum. Düz ilmeğimden sonra 6 ilmek haroşamız oluyor. 2 ilmek eksiltmiş oluyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi burgu modelimizin yanında olan ters ilmeği ters olarak ördüm. 6 ilmek düz örüyoruz. 1 2
6 ilmek düzden sonra bir ilmek ters örüp bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 3, 6, 9, 10 ilmeğim kaldı. Bu kenarın 7 ilmek olması gerekiyor. 3 ilmek bu kenarda keseceğim. Bir ilmek haroşa ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek haroşa örüyorum. 3, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4, bir ilmek örüyorum. 5, bir ilmek daha kesiyorum. 6. ilmeğimi ördüm. 7. ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Şimdi arka yüzde kenar kısmında, yani kol tarafında 7 ilmek haroşa öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra bir ilmek ters örüyorum. Buradaki düz ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. Burgu modelimizin yanındaki ters ilmeği, burgu ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 6 ilmek ters örüyoruz. 6 ilmek ters ördükten sonra bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Buradaki düz ve ters ilmeği arka yüzde tam tersi olarak örüyoruz. 6 ilmek haroşa öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Pat kısmımızdan sonraki düz ilmeğimizi arkadaşlar arka yüzde ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu sırada kesim yaptık. Artık kesim yapmadan devam edeceğiz. Toplamda 5 ilmek kesmiş olduk. Şimdi ilik açmaya geçiyorum arkadaşlar. İliklerimizi şu şekilde açacağım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek daha ters örüyorum. 2 ilmekten sonra bir ilmek daha örüyorum. Kenar kısımda 3 ilmek örmüş oluyoruz. Şimdi alttaki ipi şişimize takıp ters olarak örüyorum. Hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. İleğimize bir ilmek artırıp bir ilmek keserek yapıyoruz. Şimdi bu ilmeğimi de sayıyorum. 1, 2, 3, 2 ilmeği birlikte örerek 3 ördükten sonra arkadaşlar 3 ilmeğim kalıyor. 3 ilmekten sonra alttaki ipi şişime takıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek daha haroşa olarak örüyorum. Burada arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz oldu. 3 ilmek ördükten sonra alttaki ipi şişimize takıp ters olarak örüyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz. 1, 2 ilmek ördükten sonra tekrar alttaki ipi şişimize takıp ilmeği ters olarak örüyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kesip bir ilmek daha örerek 10 ilmeğe tamamlamış oluyoruz. Şimdi iliklerimizi açtıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, burgu ilmeklerimizin yanındaki ilmekleri bir düz bir ters olarak ördüm. 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek düz ördükten sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda kalan ilmekleri haroşa olarak örüp arka yüze geçiyorum. İliklerimizi arkadaşlar tam şu kısmı kaç sıra ördüyseniz eşit şekilde aralıklı olarak ayarlamanız gerekiyor. Ben 6 haroşa sırasında bir iliklerimi açacağım. Şimdi arka yüzü örmemiz gerektiği gibi örüp ön yüze geçelim. Ön yüzde burgu işlemimizi yapacağız. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim.
6 haroşa sırasında bir iliklerimizi açacağız. Toplamda 6 tane ilik açacağız. Her sırada ikişer olmak üzere 3 kez ilik açmış olacağız. Toplamda 6 tane iliğimiz olacak. 10 ilmeğimizi haroşa olarak ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. Altı ilmek haroşa ördüm. 1 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyorum. Şimdi burgumuzu yapalım. Pirinç modelini tamamladıktan sonra 3. haroşa sırasındayız. Kenar kısmından sayarsak da 1 2, şu an 3. haroşa sırasını örüyorum. 3. haroşa sırasında burgu işlemimizi yapıyoruz. 3. 6. 9. 12. sıra olarak burgu işlemine devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tekrar göstereyim. İlmekleri şişimden çıkardıktan sonra ilk 3 ilmeği sol şişime, sonraki 3 ilmeği sağ şişime takıyorum. Sağ şişimde olan ilmekleri sol şişe geçirip düz olarak örüyorum. Bir önceki parçayı örerken de anlatmıştım arkadaşlar, sağ parçamızı örerken. Aynısı gibi bu parçaya da uyguluyoruz. Bir ilmek ters ördüm, bir ilmek düz ördüm burgu ilmeklerimi ördükten sonra. Şimdi sıra sonunda olan ilmekleri haroşa olarak örüp sıramı tamamladım. Sondaki ilmeği örmeden şişime taktım. Şimdi arka yüzde ilmeklerimiz kendisini gösteriyor. İlmekleri örmemiz gerektiği gibi örüp gelelim. Haroşa ilmeklerimizi haroşa, ters ilmekleri ters olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Pat ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Buradaki düz ilmekleri şu parçada da göstereyim. Düz olarak örüyorum. Haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Burgu işlemimizi de 3. haroşa sırasında 6. haroşa, 9. haroşa olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi yaka kısmına kadar örelim. İliklerimizi açmayı da unutmayalım. İlk iliğimizi açtıktan sonra 6 sırada bir ilik açarak yaka kesmine kadar gelelim arkadaşlar. Daha sonra bu parçanın yaka kesmini nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Şimdi o kısma kadar örüp geliyorum. Kenar haroşadan sayarsak 15 haroşa sıramız oldu arkadaşlar. İliklerimi de bu şekilde açtım. 2 4 6 haroşa sırasında bir iliklerimi açtım. Şimdi yakasını için 10 ilmek keseceğim. Aynı bu parçada olduğu gibi önce 10 ilmek kesiyoruz. Fakat bu parçada ilmeklerimi farklı kesiyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlmeği şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeğimi tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Toplamda 10 ilmek kesmemiz gerekiyor. Diğer parçada kesimleri arka yüzde yapmıştık. Bu parçada ön yüzde ters örerek kesiyoruz. Diğer parçada farklı kesmiştik. Ön yüze her iki parçada da aynı gelmesi için, haroşa olarak gelmesi için kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Her iki parçada da farklı kesiyoruz. 10 ilmek kestikten sonra ilmekleri örmemiz gerektiği gibi örelim. Ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp gelelim. Arka yüzde yine sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Şimdi 3 ilmek keseceğim. Daha sonra 2 ilmek, 1 ilmek keserek şişimizde 18 ilmeğimiz kalacak. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek daha kestim. 2 tekrar 1 ilmek kesiyorum. 3. Yine 3 ilmek kestikten sonra ilmekleri örmem gerektiği gibi örüyorum. Daha sonra 2, sonra da 1 ilmek keselim arkadaşlar. Omuz kısmına kadar şişimizde olan ilmeklerimizle örmeye devam edelim. Burgu işlemine de devam edeceğiz arkadaşlar. Omuz kısmına kadar. Bu parçayı da sağ parçanızı kaç sıra ördüyseniz sol parçayı da o sırada örüp tamamlayalım. Daha sonra
arka parçamızı örmeye geçelim. Şimdi ben bu parçayı da tamamlayıp geliyorum. Sol parçamızı da omuz kısmına kadar örüp tamamladım. İlmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Boyunu daha uzun isterseniz 1-2 sıra daha fazla örebilirsiniz. Şimdi arka bedenimizin yapımına geçelim. Arka bedenim için 3,5 numaralı şişe 70 ilmek başladım. Arka bedende de yine çift pirinç modelini uyguluyoruz. Diğer parçalarda olduğu gibi ön yüzde ilmekleri değiştirerek örüyoruz arkadaşlar. İlmeklerde kaydırma yaparak örüyoruz. Zaten ön parçalarınızı ördüyseniz arka parçanın modelini de örebilirsiniz. Şimdi bu sırada burgu modeli yapacağız. Arka bedende ön bedende olduğu gibi burgumuz olacak. Fakat arka bedende aralıklı olarak 3 tane burgumuz olacak. Burgu aralarımız 7 haroşadan oluşacak. Kenarlarda yine 7 haroşamız olacak. Toplamda 70 ilmeğimiz var arka bedende. 12 ilmek haroşa kısımlarında eksilteceğiz arkadaşlar. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer parçaları ördüğünüz kadar arka parçayı da kol altına kadar örüp model kurulumuna geçelim. Bu sırada eksiltme yapacağız. Kol için kol oyuntusu için ayrı olarak ilmek kesmeyeceğiz. Örmüş olduğumuz haroşa kısımlarda ilmekleri keserek 12 ilmek eksiltmiş olacağız. Şimdi kenar kısımda 7 haroşa ilmeğimiz olacak. 7 haroşayı örerken 3 ilmek eksilteceğim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada bir ilmek eksiltmiş oldum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 1-2 ilmek kesmiş olduk. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3, bir ilmek daha ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimiz oldu. 7 ilmeği örerken de 1 2 3 ilmek kesmiş oldum. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Burgu ilmeğimin yanındaki ters ilmeği örüyorum. 6 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm burgu ilmeklerimi. Hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi 6 ilmek 7 ilmek haroşa öreceğim. Yine 7 ilmek haroşa örerken 3 ilmek keseceğim. Bir ilmek ters ördüm. Birinci haroşamı ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İkinci haroşamı ördüm. Bir ilmek örüyorum. Üçüncü haroşamı tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dördüncü haroşamı ördüm. Bir ilmek örüyorum. 5 tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 6 bir ilmek daha örüyorum. 7. Toplamda burada yine 7 haroşamız oldu. 1 2 3 ilmek de kesmiş oldum. Kesmiş olduğum ilmekler kendisini gösteriyor. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum haroşadan sonra. 6 ilmek düz öreceğim burgu ilmeklerimi. 1 2 3 4 5 6 ilmek burgu ilmeklerimi ördükten sonra hemen yanına bir ilmek ters örüp bir ilmek düz örüyorum. Yine 7 ilmek haroşa öreceğim. 7 ilmek haroşamızı örerken 3 ilmek keseceğiz. Bir ilmek ters, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2, bir ilmek örüyorum. 3, tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4, bir ilmek örüyorum. 5, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 6, bir ilmek daha örüyorum. 7. Yine burada da 3 ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum.
6 haroşadan sonra 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 6 ilmek burgu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördükten sonra 1 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmek haroşa örmem gerekiyor. Toplamda 3 6 9 10 ilmeğim kaldı. Yine kenarda 7 ilmek haroşa örerken 3 ilmek keseceğiz. 1 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 1 ilmek ördüm. 3 tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4 1 ilmek ördüm. 5 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. 6 sondaki ilmeği şişime takıyorum. 7 ilmek kenarlarda haroşamız var. Burgu modelimizin aralarında da yine 7 ilmek haroşamız var. Ördükçe kendisini toplayacak. Toplamda 12 ilmek eksiltmiş olduk. 3 6 9 12 haroşa kısımlarda 3'er ilmek keserek toplamda 12 ilmek kesmiş oldum. Şişimde 70 ilmeğim vardı. 58 ilmeğim kaldı. Şimdi kenarda olan 7 ilmek haroşamızı örelim. Yedi ilmek haroşadan sonra 1 ilmek ters örüyorum. Ön yüzde düz. 1 ilmek düz örüyorum. Bu ilmekte ön yüzde ters burgu ilmeğimizin burgu ilmeklerimizin yanındaki ilmek. 6 ilmek burgu ilmeğimi ters olarak örüyorum arka yüzde olduğum için. Altı ilmek ters ördükten sonra 1 ilmek düz, 1 ilmek ters örüyorum. 7 ilmek haroşa öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek ters, 1 ilmek düz örüyorum. Burgu ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 6 ilmek ters olarak örelim. 1 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyoruz. Tekrar 7 ilmek haroşa örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek ters, 1 ilmek düz örüp 6 ilmek ters örüyorum burgu ilmeklerimi. 1 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyorum. Kalan 7 ilmeği ise haroşa olarak öreceğim. 6 tanesini haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde yine aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Kenarda olan 7 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. 1 ilmek düz, 1 ilmek ters örüyoruz. Düz ilmeği arka yüzde ters, tersi ise düz olarak örüyoruz. 6 ilmek düz örüyorum burgu ilmeklerimi. 1 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 7 ilmek haroşa örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 burgu modelimizin aralarında 7 ilmek haroşamız var. Yine kenarlarda da pat kısımlarda 7 ilmek haroşamız var arkadaşlar. Şimdi 1 ilmek düz, 7 haroşadan sonra 1 ilmek ters örüyoruz. Burgu ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Burgu ilmeklerimden sonra 7 ilmek haroşa örüyorum. Yedi ilmek haroşadan sonra 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 6 ilmek
düz örüyorum burgu ilmeklerimi. Burgu ilmeklerimden sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz örüp sıra sonunda kalan 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 7. ilmeği şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde artık ilmeklerimiz kendisini belli etmeye başladı. Burgu modelimizde olan ilmekleri 6 ilmeği arka yüzde ters, kenarlarında bir ilmek düz, diğer kenarda ise birer ilmek ters. Burgularımızın arasında ise 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak örüp arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzde bu sırada kenardan sayarsak 3. haroşa sırasındayız. 1. haroşa sırasında eksiltmelerimizi yaptık. 2. haroşa sırasını ördük. Şimdi 3. haroşa sırasında burgu işlemini yapacağız. Bu sırayı da göstereyim arkadaşlar. Daha sonra yakasına kadar örüp gelelim. Kenarda 7 ilmeğimizi haroşa olarak ördüm. 1 ilmek düz, 1 ilmek ters örüyoruz. 6 ilmek burgu ilmeklerimi öreceğim. İlmekleri şişimden çıkarıyorum. İlk 3 ilmeği sol şişime, sonraki 3 ilmeği sağ şişime takıp ilmekleri sol şişime geçiriyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek haroşa örüyoruz. Burgu aralarımız 7 ilmek haroşadan oluşuyor. 7 ilmek haroşa ördükten sonra 1 ilmek düz, 1 ilmek ters örüp tekrar burgu işlemini yapıyoruz. İlmekleri sol şişe takıp düz olarak örüyorum. Ön parçamızda da zaten burgu işlemini yapmıştık. 3. haroşa sırasında 6. 9. 12. Haroşa sırasında burgu işlemimizi yaparak örmeye devam edelim. Ön parçaları kaç sıra ördüysek arkadaşlar şu kenardan sayarsak omuz kısmına kadar kaç sıra ördüysek arka parçamızı da o sırada örüp gelelim. İlmeklerimiz artık kendisinde belli ediyor arkadaşlar, haroşa ilmekler ve düz ilmekler. Arka yüzde de yine aynı şekilde omuz kısmına kadar örüp gelelim. Daha sonra birleştirmeyi yapacağız. O kısma kadar örüp geliyorum. Arka bedeni yakasına kadar örüp tamamladım. Normalde 24 sıra örmüştüm arkadaşlar. Boyu bana biraz kısa geldi. 3 sıra daha ördüm. Şimdi 27 sıram oldu. Sizler için boyu iyi ise örmeyebilirsiniz. Birkaç sıra daha. Ön parçaları da yine arka parçayla eşit sayıya tamamladım. Şimdi yakasını kesmeye geçelim. Yakasını kesmeye geçmeden önce kaç santim olduğunu da söyleyeyim. Yakasından boyu 33-34 santim arkadaşlar. Ön bedenimizde omuz kısımlarında 18 ilmek var. O yüzden ilk 18 ilmeğimizi örelim. Omuz kısmı için 18 ilmeğimi ördüm. Şimdi sıra sonunda 18 ilmeğim kalana kadar yakada olan ilmekleri keseceğim. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği de düz örerek bir sonraki ilmeği de düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi ben bu şekilde yapıyorum. Farklı bir şekilde kesiyorsanız o şekilde de kesebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz.
Omuz kısımlarını birleştirdikten sonra yakasından ilmek çıkarıp yakasını öreceğim. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri kesip gelelim. Yakada olan ilmekleri kestim. Şişimde 18 ilmeğim kaldı omuz kısmı için. Şimdi 18 ilmeğimizi de sıra sonuna kadar örmem gerektiği gibi örüp sıramı tamamlayacağım. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramı tamamladım. Arka parçamızı ters yüzü gelecek şekilde koyup üzerine örmüş olduğumuz sağ parçayı koyuyoruz. Sağ parçamızı ters yönü gelecek şekilde çeviriyorum. Tam şu şekilde iki parçanın da ters yönü geliyor. Tığ yardımıyla omuz kısmını birleştireceğim. İlmeklerimi şu şekilde bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alarak omuz kısmını bu şekilde tığ yardımıyla birleştiriyorum. Bildiğiniz başka birleştirme tekniği varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben önce örmüş olduğum yelek videolarında şişle de birleştiriyorum. O şekilde de birleştirebilirsiniz. O şekilde de çok güzel birleştirme tekniğini kullanmış oluyoruz. Muntazam bir birleştirme tekniği. Tığ yardımıyla da birleştirebilirsiniz. Hiçbir fark olmaz. Şimdi bütün ilmeklerimi bu şekilde birleştirip geleyim. Omuz kısmını birleştirip tamamladım. Önden görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Burada kalan ipleri daha sonra tığ yardımıyla iç tarafa çekip gizleyelim. Diğer parçamızı da arkadaşlar aynı şekilde birleştirmesini yapalım. Bu parçamızı da bu şekilde üzerine koyup diğer tarafa çeviriyorum. Ters yüzde birleştirmeye yapıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar tığ yardımıyla bu omzumuzu da birleştirip gelelim. Omuz kısımlarını birleştirip tamamladım. Şimdi kenar dikişini nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Ben bu kenarı diktim. Şimdi diğer kenarı birlikte dikelim. Örerken tırtıklı olarak örmüştük. Bu tırtıklı kısımlardan birleştireceğiz. Bir ilmek ön bedenden, bir ilmek arka bedenden, bir ilmek ön bedenden, bir ilmek arka bedenden tırtıklı kısımlara batarak bu şekilde kenar kısmını dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dikersek dikiş izi de belli olmuyor. Muntazam bir dikiş tekniğini kullanmış oluyoruz. Bir ilmek ön bedenden, bir ilmek arka bedenden alarak kenar kısmını birleştirip yakasını örmeye geçelim. Kenar dikişini tamamladıktan sonra yakasından ilmek çıkarmaya geçiyoruz. Burada kesmiş olduğumuz 10 ilmekten tam şu köşe kısmından ipimizi bağlayalım. Ee, 10. ilmekten ilmeğimizi çıkaralım. İlmekleri tığ yardımıyla çıkaracağım. Daha sonra şişe geçiriyorum. Şöyle boşluk oluşmaması için de ilmeklerin iç kısmına girerek ilmeklerimizi sık sık çıkaralım. Sol parçamızın omuz kısmına kadar kaç ilmek çıkardıysak sağ parçamızda da yine aynı şekilde ilmek çıkaralım ki yakanın görüntüsü düzgün olsun.
Arkası sabit bir şekilde görmüş olduğumuz şu şekilde yakından göstereyim. İlmeklerden ilmekleri çıkaracağız. Şimdi ben omuz kısmına kadar ilmekleri sık bir şekilde alacağım arkadaşlar. İlmek sayımızın az olmaması gerekiyor. Yakasının düzgün bir şekilde kıvrılması için. Omuz kısmına kadar ilmeklerimi çıkarayım. Toplamda kaç ilmek çıkardığımı söyleyeceğim. Siz de ona göre ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz. Ön bedenden yakasından 29 ilmek çıkardım. Arkadan 22 ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Görmüş olduğumuz her ilmeğe batacağız. Yine sağ ön parçadan da 29 ilmek çıkaracağız. Toplamda 80 ilmeğimiz olacak yakası için. Şimdi bütün ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Yakasında toplamda şişimde 80 ilmeğim oldu. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön yüzde beden kısmına uygulamış olduğumuz çift pirinç örgü modelini uygulayalım arkadaşlar. Yakamızın uzunluğu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp keseceğiz. Şimdi ben arka yüzü ters olarak öreceğim. Daha sonra çift pirinç modelini uygulayıp istediğim uzunluğa kadar örüp geliyorum. Yeleğimizin yakasını örüp tamamladım. Şu şekilde kutucukları sayalım pirinç örneğine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kutucuk ördüm arkadaşlar. Şimdi ön yüzdeyim. Yakasını kesmeye geçiyorum. Yakasını şu şekilde keseceğim. İlk ilmeği ters olarak ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Yakasını bu şekilde hem örüp hem kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp daha sonra bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde kesip yeleğimizi tamamlayalım. Yakasını kestikten sonra yelek olarak kullanmak isterseniz o şekilde bırakabilirsiniz. Ben hem yeleğini ördüm hem de hırkasını örüyorum. Hırka olarak devam ediyorum arkadaşlar. Hırka örmek istiyorsanız kenarlarda örmüş olduğumuz haroşa kısmından ilmek çıkaracağız. Şimdi şu şekilde ilmeklerimizi kenar haroşalarımızdan çıkaralım. İlk haroşamızın arka kısmına ipimizi bağlayalım. İlk haroşadan başlayıp bütün haroşalardan ilmeğimizi çıkaracağız. İlk ilmeği ilk sıra haroşamızdan şu şekilde çıkarıyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. İsterseniz şişle zorlanıyorsanız tığ yardımıyla da çıkarabilirsiniz. Tırtıklı kısımlardan örerken tırtıklı olarak örmüştük. Tırtıklı kısımlardan ilmeklerimizi çıkaralım. Şu anda ön bedenimizden ilmekleri çıkarıyorum. Bütün ilmeklerimizi omuz kısmına kadar çıkarıp gelelim. Omuz kısmına kadar 28 ilmek çıkardım. Arka bedenden de yine kenarlardan tırtıklı kısımlardan hepsinden birer ilmek olmak üzere 28 ilmek çıkaralım. Toplamda kolda 56 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Kolumuza çift pirinç modelini uygulayacağız. Bedenlere uygulamış olduğumuz modeli. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kutucuk ördükten sonra hem sağ kenardan hem de sol kenardan birer ilmek keselim. Daha sonra
5 kutucukta ya da 6 kutucukta yine aynı şekilde kenarlarda birer ilmek keserek kol ilmeklerinde eksiltmeye devam edelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ilmek ben bu kenardan, 5 ilmek de bu kenardan eksilterek kolumu ördüm. Kol ölçüsünü de vereyim arkadaşlar, kaç santim olduğunu. Tekrar modeli anlatmak istemediğim için arkadaşlar videosunu çekmedim. Koldan 56 ilmek çıkarıp eksilterek devam edeceğiz. Kolumuzun ölçüsü ilmek almış olduğumuz kısımdan 25-26 santim kadar örelim. Dediğim gibi kenarlardan 5-6 kutucuk ördükten sonra birer ilmek keserek kolumuzu tamamlayalım. Hırka istiyorsanız kol örebilirsiniz. Yelek istiyorsanız da kol örmeden bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir önceki videomda yeleğini anlatmıştım. Bu videomda da hırkasını anlatmış oldum arkadaşlar. Kolumuzu tamamlayıp gelelim. Kolları örüp hırkamızı tamamladım. Kol ölçüsünü santim olarak da vereyim. İlmek aldığımız kısımdan ölçersek arkadaşlar 24 santim örmemiz gerekiyor. İsterseniz kol ucunu katlayarak da kullanabilirsiniz. Kolu yakasını kesmiş olduğum gibi kestim. İsterseniz açık da kullanabilirsiniz kolu. İsterseniz de bu şekilde katlayarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık bir bebek hırkası oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.